Otoparkından çıkıyoruz. Evet, otelimizden çıktık. Bugün 21 Temmuz 2025 Pazartesi, saat sabah 7. Sofya'nın iş trafiği var biraz ama akıcı gibi gözüküyor. Bugün artık evimize ve sevdiklerimize doğru teker çeviriyoruz. 650 kilometre bir rotamız var. Ve bir sınır kapısı geçişimiz var. Kapıkule'den giriş yapacağız. Sabah saat 7. Erken saatin vermiş olduğu hava rahatlamasıyla, serinliğiyle değil, biraz kilometre yapalım dedik. Onun için erken çıktık. Şu Nece'nin arka freni yüklüyken hiç yok. Hiç yok yani. Sofya deyince hep aklımda sarı renk çağrışım yapıyor. Niyedir bilmiyorum. Ya bu yollardan ya da binaların çoğunun sarı olmasından kaynaklı mı? Ya sebebini bilmiyorum. Ama Sofya deyince sarı renk böyle aklımda. Uyanıyor sarı renk. Sofya. Sofya eşittir sarı renk gibi bende. Herhalde ağırlık sarı olduğu için yani. Mesela bu protokol yolu da sarı. Binalar da sarı. Demek aklımda herhalde ilk geldiğimde o şekilde yer etmiş. Biz dün otele giderken yakıt alamadık. Tek dişle gidiyoruz. Şimdi bir yakıt alıp biraz kilometre yaptıktan sonra ikinci yakıt alımımızda bir kahvaltı molası vereceğiz. Bu otelimizde kahvaltı yok çünkü. Burası aslında bir hostel ama yeni konsept bir hostel. Yani size özel banyosu, odası olan bir hostel. Artı otoparkın olması çok güzel. Otoparkı çok ucuzdu. Kapalı da. Motor başı 2 euro verdik. Hava güzel, serin. Bu serinlikte sürmeyi özlemişiz. Bu trolleybüs yoluna bazen trolleybüs mü oluyor bunu? Herhalde öyle oluyor. Motorcular giriyor ama büyük ihtimalle yasak. Girenler çünkü Bulgar plaka oluyor genelde. Onun için biz yeltenmiyoruz öyle bir şey. Zaten trafik de akıyor. Bu da gazlı.
Ve Sofya'dan da çıktık artık. Bir 10 dakika sonra yakıtımızı alalım. Sonrası yolcu yolunda gerek. Bugün evimize ve sevdiklerimize kavuşacağımız için mutluyuz. Bir yandan da tur bittiği için bir burukluğumuz var. Bu tura çıkarkenki duyguların farklı versiyonlarını yaşıyoruz. Çıkarken de evdekilerden uzaklaştığımız için bir burukluğumuz vardı. Tura çıktığımız için bir sevincimiz vardı. Bu sefer tam tersini yaşıyoruz. Evimize ve sevdiklerimize kavuşacağımız için mutluyuz. Turun bittiği için burukluk var. Hayat böyle. Bunların jandarması mı şimdi? Gendarmeria. Burada da büyük binaları ve iş merkezleri var. Dışına doğru artık. Bu yolla ilgili bazı problemler vardı. Onları bir çözeceğiz şimdi. Google yol kapalı diye farklı yollara sokuyormuş, eski yollara. Bizim vaktimiz olmadığı için eski yoldan gitme gibi bir şansımız yok. Artık çok kötüymüş. Onu bir düzelteceğiz, bakacağız orada. Bildiğim kadarıyla şu sapaktan ayrılmayıp düz gitmemiz gerekecek bizim ama benzincide bir kontrol ederiz. Orada rezerv depoyu da geçti arkadaş. Ece'nin deposuyla ilgili sıkıntı yaşadık mı? Yaşamadık. Yani genelde işte 2 deşe düştüğünde son 2 diş kala yakıt alıyorduk. Hem de dinleniyorduk zaten. Dolayısıyla bir sıkıntı yaşamadık. Sosis çanta problem yarattım arkada. Yani olmasa tabii daha iyiydi. Ama zorunlu taşımak zorundayız onu. Çünkü tur uzun olunca hem de turda hava şartları biliyorsunuz hem yaz hem kışı gördük biz. Ona göre üstümüze kıyafet aldık. Dolayısıyla o sosis çanta olması sığmıyordu motora. Onun için kullanmak zorundaydık. Bize herhangi bir problem yaşattı mı? İşte bir dakika kaybettirdi yakıt alırken. Öyle düşünün yani. Her yakıtta 4 klipsi söküyorsunuz, çantayı alıyorsunuz. Yakıt alıyorsunuz, tekrar seleyi kapatıyorsunuz işte. Tekrar 4 klipsi bağlıyorsunuz. İşte 30 saniye sökmeniz, 30 saniye takmanız gibi oluyor. Kendi straplar olduğu için böyle çok eziyetli bir süreç yaşamadık açıkçası söylemek gerekirse. Hani eğer strapları olmasa hani biz bağlasaydık o zaman eziyet olurdu evet. Çantadan memnunum mu? Memnunum. Hani güzel içine hiç su da almadı. O kadar yağışta. Malzemesi kaliteli. Tek sıkıntısı kayışları turuncuydu. Biz bu renk seçtik. Aslında siyah model almak daha mantıklı. En azından pisliği göstermez. Evet, güneş de artık kendini gösteriyor. Isı olarak da kendini göstermeye başladı. Bugün de sıcak olacakmış maalesef. Yolda molalı bir şekilde gitmeye çalışacağız. Buralarda çok benzin seçtik mi bu turda? Seçmedik. Nereden bulursak oradan aldık. Genelde E5 aldık. E10 çoğu kullanıyor. Arada E10 da aldık. O da etanol yüzdesi. Buralarda genelde E10 kullanıyorlar. Motorların hepsi hemen hemen hem E5 hem E10 yakıyor zaten. Bir sıkıntı yok onunla ilgili. Bu arkadaş zaten ne bulursa yakıyor. Hiçbir sıkıntısı yok.
Nece sorunsuz bir makine. Evet, bir yakıt alalım. Nece'yi doyuralım bakalım. Bu herhalde bir kere daha yakıt alırız Bulgaristan'da. Çünkü bizi o kadar götürmez maalesef. Peki, görüşürüz. Evet, Nece'yi doyurduk. Biz de bu sırada bir tane kahve içtik. Artık yola doğru koyuluyoruz. Kapıkule'ye 278-280 kilometremiz var. Bir mola daha veririz. Zaten yakıt ihtiyacımız olacak. Bir şeyler de yeriz. Sonra devam ederiz. Burada da çok fazla gurbetçi var. Onların hepsinde yolu açık olsun. Her ne kadar bizi sınır kapısında rahatsız demeyeyim de ne diyeyim, işte bilemedim yani ya. Kötü davransalar da diyeyim. Hadi Kapıkule'de görüşürüz ya da molada. Bu yolda gideceğiz. Biliyorsunuz Bulgaristan'da vinyet kullanımı var. Ve vinyeti kameralardan kontrol ediyorlar ve bu kameralar artık hız kontrolde yapılıyormuş. Bununla ilgili radar cezası yiyen çok fazla kişi var. Kameralar arkadan da okuyormuş. Motorcular da uyardılar. İkinci konu, bu A1 otobanı diye geçiyor. A1 otobanı Kapıkule'ye kadar devam ediyor. Fakat Google'da yol çalışması uyarısı verdiği için eski yola sokuyormuş insanları ve eski yol çok bozukmuş. Yani jant kıran, lastik parçalayan insanlar varmış hep. Onun için Google size farklı bir yere yönlendirse de diyorlar otobandan gidin, otobanda herhangi bir sıkıntı yok. Hadi yolda tekrar görüşürüz. Burada bir mola verdik. Neceleri de doldurduk. Açtık, kahvaltı yaptık, kahve içtik. Bir saat oturduk, keyif yaptık. Artık sınıra doğru gidiyoruz. Son 123 kilometremiz kaldı. Sınırda görüşürüz. Sınır biraz kalabalık gibi olacak diye tahmin ediyoruz. Çok fazla gurbetçi var gene. Tam evet, onların sezonuna geldiğimiz için sıkıntılı oldu. Ya insanların bir suçu yok. Bizim suçumuz var. Sınırda görüşürüz. Evet. Sınıra yaklaştık. Son 6 dakikamız sınır için. Evet dostlar. Kapıya geldik. Şimdi Bulgaristan'dan çıkacağız. Kapıkule'den artık Türkiye'ye giriş yapacağız. Bu gördüğünüz otel bir gazino. Niçin? Türkler için. Burada sadece pasaport vermemiz yetecek gibi. Yeşil kartla artık işleri yok çünkü. Yeşil kart bitti yani. Yalnız yeşil kartı Macaristan'dan çıkarken niye istediler onu çözemedim. Ya çıkış yaparken Schengen bölgesinden niye yeşil kartı sordu? İlginç. Bir daha mesela Bulgaristan'a giriş yaparken Schengen bölgesine sormadı adam. Arasından geçeriz herhalde ya. Şöyle. Geçtik vallahi değdirmeden. Bir kabak da burada var. Buna da değdirmedik. Nasıl kalabalık değil.
Şu gölgede duruyorum şimdi sağda. Ağacın bak orada, tam burada. Tamam, ben burada duruyorum abi. Soyunuyorum, sonra giriyorum içeri. Şimdi EU'ya gitmeyeceksin ama biliyorsun. Biz bir geçelim arkadaşlar. Zaten buraları YouTube'da 10.000 kere herkes paylaştı. Onun için buraları paylaşmaya gerek yok. Geçip size haber veririz. Evet. Sınırdan geçtik. Biraz zor da olsa geçtik. Kalabalıktı çünkü. Ne yazık ki de motorun boşaltmadıkları yeri kalmadı. 2 motorda. Yani o sıcağın altında kan ter, tekrar bir de yerleştirme uğraştık maalesef yan çantalarla. Ama bu arkadaşlar, şunlar hiç aranmıyorlar. Kendi vatandaşını eziyet çektiren tek toplumuz herhalde. Evet, buradan 3. çevre yoluna çıkacağız. Telefon çok ısındığı için biraz kapattım hatta. Sadece telefon değil, biz de çok ısındık hakikaten. Yani sosis çantayı bile açtırdılar. Komple içine baktılar. Yani gerek var mı buna? Ben bu kadar kaç defa gümrüklerde hem arabayla hem otobüsle hem motorla geçtim. Hiç böyle bir şey yaşadığımı hatırlamıyorum yani. Neyse, yapacak bir şey yok. Benzinimiz yettiği kadar gideceğiz. Bir yerden benzin alıp yola devam edeceğiz. 3. çevrede ya da köprüde görüşürüz. Buraları çekmenin bir anlamı yok. Bir de hava sıcak yine maalesef. Buraları biz bir atlatalım. Artık kendi vatanımızdayız. Arada emniyet şeridi de kullanabiliriz. Hadi bakalım. Evet, bayağı geldik. Baba Eski tarafındayız. Bir Opet'ten yakıt alalım. Biraz dinlenelim. Özledik kendi petrollerimizi. 11 gündür. Yaban ellerde. Ne yaparsanız yapın, yer ne kadar güzelse güzel olsun, gittiğiniz yer, bir şekilde vatanınızı özlüyorsunuz. Bu sadece Türkiye için değil, diğer herkes için geçerli. Herkes doğduğu yeri, büyüdüğü yeri özlüyor maalesef. Oo, çok sıra var. Bakalım şimdi nasıl hareket edeceğiz. Öbürde sadece gaz galiba. Biz tabii şöyle girelim buraya da. Evet, biraz mola verdik. Artık gidelim. Çok sıcak durulmuyor. Hatta Fatih duramadı yani. Yürüyeceğim biraz dedi. Şu çantayı galiba ters takmışım, laptop olan tarafta, neyse sıkıntı yok. Biz şunları bir geçelim de. Hadi yürüyelim bakalım. Özlemişiz kendi memleketimizdeki benzincileri. Türkiye'nin kıymetini bilmek lazım da. Hadi bakalım, köprüde görüşürüz. Tamam.
Evet, son kez yakıtlarımızı aldık. Fatih'le ayrılacağız. Fatih Kadıköy'de oturuyor. Ben Tuzla'da oturuyorum. Yarın tekrar buluşacağız gerçi ofiste. Bu arada hava çok sıcak. Hava çok sıcak olması çok problem olmasa da benzinciler gurbetçilerden dolayı aşırı kalabalık. Yani ne tuvalete girebiliyorsunuz, ne aldığınız benzini ödeyebiliyorsunuz. Ve bayram trafiği olur ya, aynı o moddayız yani. Ama bütün benzinciler o şekilde. Böyle ne dinlenebiliyoruz, ne şey yapabiliyoruz. Böyle sıkılık artık. Evimize de 81 kilometre. Yaklaşık 1 saatlik yolumuz kaldı. Zaten 3. köprüye de artık geldik. Eminim rüzgardan beni duyamıyorsunuz. Malum burası. Evet, Boğaz'ın muazzam serinliği geliyor. Ne güzel değil mi ya? Şuraya bakın. Siz tabii göremiyorsunuz büyük ihtimalle kamera açısından ama bu rüzgarda ayağa kalkmak istemiyor. Hem rüzgar hem hızın müsaitliği. Evet, son 20 kilometremiz. Biraz sohbet edelim artık yavaşlayıp. Çok sıcak ama yapabilecek bir şey yok. Turumuz nasıl geçti? Turumuz çok güzel geçti. Çok eğlendik. Hava şartları, görmediğimiz hava şartı kalmadı. Yollar güzeldi, eğlenceliydi. Romanya'da eğlendik. Roman yolları biraz sıkıntılı olsa da eğlendik. Çoğunlukla otoban ağırlıklı sürdük. Çünkü şehirlere biraz vakit harcamak istedik. Vakit ayırmak istedik, doğruyu söylemek gerekirse. İtibarında bu tur NC ile pek yapılmaz dediler ama biz NC ile hiçbir sıkıntı yaşamadık. Elimizdeki imkan da bu arkadaştı. Başka bir imkanımız yoktu şu an için. İleride daha değişik imkanlar olur. Onları değerlendiririz. Onlarla yaparız. Bizi hiç üzmedi NC. Hani depo olarak da bir sıkıntı yaşamadık. Zaten her halükarda bir 200 kilometresi çok rahat götürebiliyor depo. Ha belki başka rotalarda sıkıntı olabilir. Evet, hani işte benzin istasyonu bulunmayan ya da herhangi bir sıkıntısı olan uzak mesafelerde. Tabii oralarda yedek yakıt taşımak lazım. Önceden planlamak lazım. Biz öyle bir sıkıntı yaşamadık. NC bizi üzmedi. D-City'siyle. Zaten D-City gayet güzel bir konforlu. Öyle bir problem yaşamadık. Biz geçelim mi abi? Biz anlamadım ki. Yani ya o kadar çok arkama girdin ki plaka okumadı arkadaş. Neyse, zabıta aracı o kadar çok arkama girdi ki yapıştı, plakayı okutamadı. Neyse, açtık artık, onun şeyine mi geçtim bilmiyorum. Bu turumuz 11 gündü. Aslında bu turumuz 12 gün 6000 kilometre olarak planlamıştık. Fakat sonunda bu rotayı biz maalesef 11 güne düşürmek zorunda kaldık. İşsel sebeplerimizden dolayı diyelim. Bu turumuzda Gdansk da vardı. Polonya, Gdansk. Polonya'yı hiç gezmemiştik çünkü. Orayı iptal edip direkt Berlin'e geçmek zorunda kaldık. Oradan bir kilometremiz eksik ve bir günümüz eksik. Gezdiğimiz şehirlerden çoğunu zaten biliyorduk. Gezmiştik. Bükreş, Prag, Budapeşte, Belgrad, Sofya, buraları zaten biliyorduk. Belgrad artık hele ikinci memleket gibi oldu. Her yere giderken üst olarak kullandığımız için.
konum dolayısıyla. Gezdiğimiz yerlerde bizi şaşırtan neresi oldu? 2 tane yer var. Bunların bir tanesi Krakow, Polonya. Benim için çok muhteşem bir yerdi. Çok keyif aldım orada. Güzel bir şehirdi. Tuz madeni güzeldi. Nazi kampı Auschwitz güzeldi. Yani güzel denmez oraya da işte ilgi çekici. Kimileri için belki hoş olmayabilir orası. Biraz ağır görseller var çünkü. Anlatım da biraz ağır. Yani oraya gidip böyle 2 günde falan gezilebilecek bir yer. O kadar büyük bir alan. Ama bizim öyle bir şansımız yoktu. Biz oraya yaklaşık 3 saatte falan gezdik. Bu mevsim için sıcak bir mevsim. Hani bu mevsimde gidip de oralara haşlanmak pek doğru değil. Eylül gibi üstünüze bir polar ya da sweatshirt ya da bir ince yağmurlukla çok daha rahat gezebilirsiniz. İkinci şehirde Romanya'da Oradea ya da Arad diye geçiyor ya da Varat diye geçiyor. Böyle 3 tane ayrı şeyi var. Çözemedik onu. Çünkü Google'da farklı geçiyor. Romanyalılar farklı söylüyor. Yandex'te farklı gözüküyor. Çok güzel bir şehir. Yani ben hani Romanya'da böyle bir şehir beklemiyordum açıkçası söylemek gerekirse. Oraya da özellikle bir gideceğim tekrar. Zaten bu rotayı biraz plan kısıp biçip biraz daha farklı hale getirip arabayla eşimi götüreceğim. Eşim motora binmiyor. Hiç binmiyor yani. Hani bilmiyor değil, hiç bilmiyor. Oturtamadım bir kere. İyi bir şey mi kötü bir şey mi bilmiyorum ama bilmiyor. Bunun dışında güzel yerlerde yemek yedik. Kimi zaman sokak lezzetleri tattık ucuz olsun diye. Kimi zaman güzel lokantalarda yemek yedik. Bütçe hesabı çıkarırım. Yani nedir, ne kadar harcamışız, ne yaptık, ne ettik, neyeceği ne yaptı diye bir hesap çıkartırım. Bildiğim kadarıyla ortalama hani böyle kaba taslak baktığımda 4,5 litre gibi bir ortalama yaktı gibi düşünüyorum. Kendi verisi de öyle bu arada. Onları da gösteririm zaten, koyarım. Ama ben aldığım bütün yakıtların fotoğrafını çektim. Oradan bir hesap yaparız. Artı eksi bir şey çıkar yaklaşık. Otel maliyetlerini zaten söylemiştim. Onları toplam olarak yazarım. Biz otelleri çok önceden aldığımız için biraz fiyatları iyiydi. Kur da o zaman farklıydı tabii ki. Şu an total olarak ne kadar harcadık bilmiyoruz. Çünkü yeri geldi işte Polonya'da Zolot'a harcadık. Öbür tarafta leva harcadık. Bir yerde Çek krona harcadık. Bir yerde dinar harcadık. Bir yerde lari harcadık. Pardon, leva harcadık. Dolayısıyla harcamış olduğumuz meblağı bilmiyoruz. Bir yerde euro harcadık. Macar forinti harcadık. Yani meblağ nedir hiç bilmiyorum. Bunları bir hesaplayıp bakarız. Yemek yediğimiz yerler dediğim gibi kimi zaman sokak lezzetiydi. Kimi zaman da güzel restoranlarda yemek yedik. O anki keyfimize bağlıydı. Dediğim gibi NC bizi hiç üzmedi. Şunu yapmam demedi. Sele konusuna gelirsek evet biz hemen hemen 1 saat, 1,5 saatte bir mola verdik. Ve verdiğimiz molalar da yarım saat civarıydı. Dolayısıyla tekrar bindiğimizde bir süremiz oluyordu. Evet Sele hani diğer motorlara göre rahatsız ama beni çok fazla etkilemiyor açıkçası söylemek gerekirse. Fatih biraz daha etkileniyor. Çünkü Fatih biraz daha kilolu bir arkadaş. O da tesir ediyor mu bilmiyorum. Büyük ihtimalle ediyordur. Evet, evimize iyice yaklaştık artık. Bu videoları size ne kadar kesip, ne kadar kırpar ya da ne kadarını koyarım bilmiyorum. Ben dediğim gibi çok amatörüm. Bu işi hani bir amaç değil, sadece kendime ve ileride işte çocuğuma, belki torun olursa toruna, torunun çocuklarına falan böyle hatıra diye kalsın diye yaptığım uğraşlar diyeyim. Hani hobi olarak yaptığım uğraş diyeyim. Profesyonel yapacak kadar ne vaktim var, ne zamanım var, ne ekipmanım var, ne öyle bir dile sahibim, ne öyle bir hazırlık yapmak için hazırlanmam gerekiyor, diyalog için, konuşmam için, konular için. Öyle bir şey yok bende. Bir hata yaptıysak affola. Şimdiden söyleyelim. Bunu herhalde bölüm bölüm koyarım, kalır öyle.
YouTube'da. Bakalım nasıl bir video çıkar ben de bilmiyorum. Yani keyifli mi çıkar, keyifsiz mi çıkar bilmiyorum. Bakarız ona da. Bu arada bu yolu çok sevmiyorum. Çünkü çok fazla tozlu. Onun için bu yolda biraz temkinli sürmekte fayda var. Özellikle Tuzla'da tersanelerde raspa yapıyorlar. Ve asfaltın üstü kumdan farksız durumda. Onun için Tuzla'ya geldiğinizde 2 kere temkinli sürün. Yani tutuş var gibi hissedersiniz. Frene basarsınız. Cart diye ABS devreye girer. Ağzınız açık kalır. Eylül ayında eğer Allah izin verirse Transalpinya ve Transfagaraşan yapmayı planlıyoruz. Bakalım durumunu ne gösterecek, ne yapacak bilmiyoruz tabii. Hayat bir dakikasını tutmuyor maalesef. Ama tur yapmak güzel bir duygu. Yani motorla tur yapmak daha güzel bir duygu. Teker döndüğü sürece hayat da güzelleşiyor. Değişik coğrafyalarda sürmeye, değişik ortamlar görmek. Ya en farkından değişik bir benzinciden benzin almak hiç bilmediğiniz. Çok basit bir şey bu yani. O bile farklı. Benim için böyle, hani başkaları için çok farklı olabilir. Ya artık İstanbul'dan çok sıkıldık. Ondan olabilir ya da yaşımız ilerledikçe farklı şeyler yapmak istiyoruz. Açıkçası çok içeriğini bilmiyorum konunun. Ama dediğim gibi beni farklı bir benzinci bile mutlu edebiliyor. Her ne kadar 2 gündür gurbetçi arkadaşlarımız bizi çok strese soksa da ya bir şey diyemem, bir şey yapamam. Hani keyifleri ölebilir. Ya bugün bile Kapıkule'de bize dünyanın lafını söylediler. Yani güneş, hava 39 derece. Neyse polisler aldı bizi oradan da. Ya enteresanlar, bilmiyorum yani. Tabii ki gelecekler vatanları ama ya saygılı olsunlar. Yani adam Kapıkule'yi geçiyor. İnan otobanda katile dönüşüyor. Böyle bir sürme şekli falan yok. Ailen içinde ya, karım var, çocuğum var. Ya bu hırs, bu sinir niçin yani? Bir tanesini yakaladık öyle benzincide. Tesadüfen geldi. Ya üstümüzden geçiyordu. Yani bayağı bildiğiniz üstümüzden geçiyordu. Hani adam ayağını gazdan çekmedi. Bizim yanımızda otobüs var, kaçamadık. Dedim ya bu şeyin ne? Öldürüyordun bizi. Abi ben Fransa'dan beri geliyorum dedi. Adamın verdiği cevap bu. Yani ne dersiniz ki bilmiyorum. Ya neyse bu konulara çok fazla girmeyelim. Boşu boşuna konuşmanın bir anlamı yok bu konulara. Evet, İstanbul'un iş trafiğine de çok kalmadan kurtulacağız gibi. Zaten hedefimiz de biraz oydu. Çünkü saat 6'dan sonra buralar kilit oluyor. Hadi emniyet şeridi kullanabiliyoruz ama bir sıkıntı var. Artık İstanbul'da hava güzelken emniyet şeridinde trafik var. Motosiklet trafiği var. Ve sağ olsun arkadaşlar çok tehlikeli sürüyorlar. Yani arabalardan, hani arabaları kestirebiliyorum ne yapabilirler, ne edebilirler. İşte yaşım gereğiyle bu kadar süredir İstanbul trafiğinde ya da başka yerlerde araç kullandım. Bu kadar tecrübem var. Kimin ne yapacağını kestirebiliyorum ama motosikleti kestiremiyorum. Yani hadi canım dediğim, yapmaz bu kadar da olmaz dediğim her şeyi yapıyorlar. Dolayısıyla motosiklet, bu ara Tuzla'dan Kadıköy'e giderken ya bu artık E5'i hava güzel diye kullanmak istemiyorum. Parayı verip TEM'den gidiyorum yolu uzatıp 10 kilometre. TEM daha güvenli geliyor. Çünkü burası kontrolden çıkmış durumda. Yani kontrol edemiyorum.
Böyle eve giderken içimde bir mutluluk var. Eşim ve çocuğumu göreceğim diye özledim gerçekten. Bir yandan da burukluk var. Hadi daha teker döndürelim diye. Bilmiyorum. Biraz tuhaf bir isteğim. Tabii her şeyi tadında bırakmakta fayda var. Hadi evimize gidelim. Burada İstanbul'da gerçekten sıcakmış. Tekrar bir hatamız olduysa affola. Biz amatör kişileriz. Bu işi hobi olarak yapıyoruz. Sizlerle de paylaşıyoruz. Belki bir gezinize ya da bir rotanıza ya da bir planınıza ya da bir hayalinize örnek teşkil eder diye. Kusurumuza bakmayın. Profesyonel mikrofon kullanmıyorum. Arada burun çekmeler olur, nefes sesleri olur, hapşırma olur, ısırma olur. Bunlar doğal. Bunları filtrelemek için de uğraşamam. Öyle bir altyapım ya da bir yazılım bilgisayarım yok. Evet, evimize geldik artık. Çok az kaldı. NC güzel makine. Allah herkese nasip etsin. Sorunsuz. Fıtı fıtı her yere götürür. Her türlü ihtiyacınızı karşılar. Seleye bir çözüm bulursunuz. Çözülebilecek bir problem. Onun için NC ile böyle tur yapılmaz. İşte oraya gidilmez. Onun için GS lazım. Herkes GS ister tabii. Niye olmasın? Ama eldeki imkan bu. Bu arkadaş bu görev için gayet yeterli. Size her türlü görevi yapmaya hazır. Ve sorunsuzca. Ve az yakarak bu arada. Evet, burada videoyu sonlandıralım. Bu kapanışımız olsun. Yeni turlarda görüşmek üzere dileyelim. Herkesin tekeri düz bassın. Hadi görüşmek üzere.